Değerli meslektaşlarım, sayın büyüklerim, çok sevgili küçüklerim, hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle bu anlamlı toplantıyı düzenlediği için Türkiye Klinikleri TV'ye teşekkür ediyorum. Beni konuşmacı olarak davet ettiği için Doktor Deniz Hanım'a burada teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu ülkede, bu yaşanması zor dünyada soran, sorgulayan, düşünen, akıl, vicdan sahibi herkesin bir süre sonra hunisini taktığını düşünüyorum. Özellikle ben bir kadın hekim olarak ruhumda, sonra kafamda çeşitli çatlaklar oluştuğunu hissettim. Türkiye'deki hekim arkadaşlarımın %90'ının bu çatla yani aydınlanması var bence. Nasıl olmasın ki? Bir hekim nasıl huniyi takmasın? Bir bakalım mı tıp fakültesi öğrencilikten itibaren nasıl gelişiyor? Şimdi Türkiye'de yılda gençlerimizden her yıl 2 milyon gencimiz üniversite sınavına hazırlanıyor. Bu 2 milyon gençten 14 bini tıp fakültesine girmesine hak kazanıyor. Yani her 1000 çok başarılı öğrenciden sadece 7'si buna hak kazanıyor ki hepsi en yüksek not alan Türkiye'nin en başarılı çalışkan öğrencileri gerçekten. 17 yaşında her an değişen sınav sistemini düşündüğümüzde hakikaten travmatik bir dönem. Bu dönemi aşan öğrenci, bir tıp fakültesi öğrencisi aslında o dizilerde ya da fotoğraflarda gördüğü üniversite hayatına tıp fakültesine girince pek kavuşamıyor. Çünkü tıp fakültesinde gördüğümüz o kampüs ortamı, sosyal aktivitelerin olduğu ortam pek yoktur. Genelde bu şekildedir bizim tıp fakültesi ortamımız. Çünkü staj yaptığımız hastanelere yakın olmak zorundadır. Tıp fakültesi öğrencisi ders arasında soluklanmak için kantine gider ya da bir bahçeye soluklanmaya çıktığında gördüğü manzara genelde sadece budur. Hastalar, hasta yakınları, serumlarını çekerek dolaşan pijamalı amcalar, teyzelerle ambulans siren sesleriyle aynı ortamda nefes almaya çalışır. Yani kampüs ortamı beklememek gerekir. 17 yaşında bir öğrencinin, bir insanın aslında tabii ki mutlaka mühendislik, mimarlık, hukuk fakültelerinin hepsinin kendine ait zorlukları vardır ama hiçbir fakülte öğrencisi henüz 17 yaşındayken yaşamla ölüm gerçeğini bu kadar yüz yüze yaşayamaz. Özellikle anatomi derslerinde 17 yaşındaki bir çocuk ölümün soğukluğunu avucunun içinde hisseder. Şu görüntüler bile sizin içinizi sıkabilir. Bunu 17 yaşında yaşamak hakikaten herkesin ruhunda derin izler bırakabilir. Daha sonra tıp fakültesi 4. sınıftan itibaren yani 20'li yaşların başından itibaren artık staj dönemi başlamıştır ve öğrenciler hastalarla iletişim dönemine geçerler. 6. sınıf ki internlük tamamen bir ninja eğitimidir. Size verilen her görevi sorgusuz, sualsiz dakikalar içerisinde yerine getirmek zorunda olduğunuz, ast-üst ilişkisini öğrendiğiniz, gece acil nöbeti tuttuğunuz, aynı zamanda da önünüzdeki tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak zorunda olduğunuz son derece önemli bir yıldır. 6. sınıf bitti, evet bunu da atlattık, tıp fakültesini bitirdik. Peki hayata başlayabiliyor muyuz? Hayır. Başlayamıyoruz. Şöyle, bütün dünyadaki akademik sınavlar arasında zorluk derecelendirmesinde ilk 3'e giren tıpta uzmanlık sınavına eğer girecek olursak bunun ihtisasını yapıyoruz. Ama pratisyen kalırsak bunun mecbur hizmeti. İhtisas zaten zorlu bir dönem. 4 ya da 5 yıl gün aşırı nöbetler, asistanlıklar. Sonra onun mecbur hizmeti. Sonra yan dal seçersek onu 3-4 yıl onun sınavı vesaire. Sonra yine onun mecbur hizmeti. Bütün bunları anlatıyorum. Amacım sizi sıkmak değil. Ama
şu dinlerken bile o 3 yıl, 5 yıl, işte bunların hepsini toplayınca yaklaşık 30 yıl ediyor. Hastaların, bizim hastaları anlamamız için onların da bizim yaşadığımız hayatları bilmesi gerekiyor. Bu toplantının amacı da bu, öyle değil mi? Bir uzman hekim yaklaşık olarak 30'lu yaşlarda mecbur hizmetine uzman hekim olarak gitmeye hak kazanıyor. Tabii ki daha uzmanlık diplomasını kullanamıyor. Ben 2006-2007 yıllarında mecbur hizmet için Batman'a gittim. Ben Ankara, Gazi Tıp çıkışlıyım. Hep ailemin yanında yaşadım. Ülkenin doğusunu hiç görmemiştim. O zaman bekardım. Tek başıma valizimi aldım, yola çıktım. Mecbur hizmete gidiyorum. Tamamen farklı bir kültür, hatta dildeki insanlar. Ama beni öyle güzel karşıladılar ki ben hayatımda görmediğim hakikaten sevgiyi, saygıyı, hürmeti o insanlardan gördüm. Ki bizi hayata bağlayan gerçekten bu duygular. Gittim, bir hafta içerisinde oradaki insanların sayesinde evimi buldum. Evime işte mobilya bakmaya gidiyordum. Diyordum benim şu an param yok, işte maaş alınca geleceğim. Hocam estağfurullah, olur mu diye her şeyi evime taşıdılar. Hiç 5 kuruş almadan. Ben ağzım açık olanları seyrettim. Çok güzel bir iletişimimiz oldu hakikaten. Bir gün hiç unutmuyorum. Anestezi uzmanı olarak bir amcayı muayeneye çağırmıştık. Amcayı ben muayene ettim, işte ameliyatını anlattım, sonra yapılacakları. Amca öyle memnun oldu ki cebinden bir şey çıkardı. Kızım dedi, bak bu benim en değerlimdir. Ben tabii başıma ne geleceğini bilmiyorum, bakıyorum. Ölmüş karım gelse bunu paylaşmam ama ben seninle bunu paylaşacağım, size bunu dökeceğim diye hacı yağını üstüme boşalttı. Yani gerçekten 3 ay boyunca o koku çıkmadı ama o amcamın o güzel kokusuydu. Hakikaten güzel bir anıydı. Bir gün çok hastaydım, gerçekten çok griptim. Bir hasta, sabah baktım, öğleden sonra bana çok güzel bir hasta çorbası pişirmiş. Getirdi, doktor hanım dedi, sizin pişireniniz yoktur, size bunu getirdim. Ben o çorbanın, o kemik suyuna, hasta çorbasının tadını ve kokusunu hiçbir zaman unutmadım. Gerçekten mecbur hizmette çok güzel şeyler yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız da. Ben ilk kitabım Hunili Doktor'dan ortaya karıştıktan sonra bu mecbur hizmet anılarımı birleştirdiğim ikinci kitabımı bir taraftan senaryolaştırıyorum. Bir film projem var. İnşallah bunu gerçekleştireceğim. Hekimlerle hastaları, mecbur hizmet ortamını herkese aktaracağım bir gün. Şimdi mecbur hizmetten biraz daha bahsetmek istiyorum. Mecbur hizmet bölümlerini Sağlık Bakanlığı hekim ihtiyacına göre illeri A, B, C 3 gruba ayırmıştır. Buna göre eğer hekim, karı koca hekimse ama grupları uygun değilse aynı ilde mecbur hizmet yapamıyorlar. Yani ben diyorum ki beni buraya atadınız, eşim de hekim, onu oraya atadınız, bizi aynı yere atasanız da birlikte görev yapsak olmaz diyorlar. O C, yani C, B koca, o koca, yapacak bir şey yok. Bunu niye söylüyorum? Bütün çocuklar genelde biz kadın hekimlerde kaldığı için özellikle erkek hekim arkadaşlarımdan çocuğunun büyüdüğünü fotoğraflarda görerek hizmet veren çok arkadaşım var. Bu gerçekten zor. İş hayatımız zor, aile hayatımız nasıl? Biraz bundan bahsetmek için de bunu söylüyorum size. Bu fotoğrafın anısını anlatayım. Ben mecbur hizmeti Batman'da yaptıktan sonra eşim beyin cerrahı, o da Diyarbakır'da mecbur hizmetini yaptı ve biz Adana'da birleşebildik. Adanalı değiliz, alakamız yok. O yüzden bütün eş, dost, aile Ankara'da. Bir gün ben acil vakaya çağrıldım. Eşim de acil vakadaydı. Böyle durumlarda oğlumu alıp mecburen ameliyata gidiyordum. Çünkü acil işte bakıcı, yatılı bakıcı, hepimizin öyle bir şansı olmuyor. Genelde oğlumu ben hastane personeline, işte güvenliğe bırakıp girerdim ama o gün çocuk işte mümkün değil, benden ayrılmadı. Öyle olunca hasta da acil olduğu için birlikte girdik. Çocuğumla birlikte gerekli müdahaleleri yaptık.
Bu fotoğraf hasta uyuyup uyanıp asayiş berkemal olduktan sonra çekildi. Hakikaten iç burucu bir fotoğraf aslında. Benim şu an sosyal medyada 15 bin kadın hekimden oluşan bir platformum var. Oradaki hekim arkadaşlarıma dedim ki çocuklarınızla hastane ortamında yaşamak zorunda olduğunuz böyle anılarınız varsa benimle paylaşır mısınız? Öyle fotoğraflar geldi ki. Bunu niye söylüyorum? Doktor olmak zordur ama doktor anne babanın çocuğu olmanın da kendine ait gerçekten büyük sorumlulukları vardır. Doktor çocuğu bilir ki bir telefonda annesi babası gider. Gece ağlarken eğer annesi yoksa kendisi değil başka çocukların kahramanı olmak için hastanededir. Karne günü herkes çocuğunun fotoğrafını çekerken onun annesi babası yanında olmayabilir. Bunların hepsine alışıktır hakikaten. Benim 2 oğlum var. İlkokulda öğretmeni bir görev vermiş. İşte anne babanızın evdeki görevlerini yazar mısınız? Oğlumun cevabı şu: anne baba ders çalışır, telefon gelince ameliyata gider, kitap okur. Yani diğer anne babalardan oldukça farklı gördüğünüz gibi. Şu fotoğraflara bakarsanız eğer hakikaten nöbette durmadığı için babaların annenin yanına getirdiği, sedyede uyutulan çocuklar. Hiçbirimiz mecbur kalmasak çocuklarımızı böyle enfeksiyon, mikrop, hastane ortamına tabii ki sokmak istemeyiz ama bu şekilde olabiliyor. Şu an burada keyifle oturuyorsunuz ya da umarım öyledir. Gelen bir telefonla bu ortamı bırakıp gitme zorunluluğunu düşünün. Aylar öncesinden yaptığınız bir plan olabilir, maç seyrediyor olabilirsiniz ve yanınızda aileniz varsa işte onlar her telefonda alert duruma geçerler. Özel günler hastanede kutlanır. Bu şekilde özellikle şu fotoğrafı göstermek istiyorum size. İşte budur doktor anne babanın çocuğu olmak. Bizim mesleğimiz diğer mesleklerden şöyle de farklıdır. Biz gerçekten dünyanın en önemli işi sağlıkla, canla ilgileniyoruz. Şimdi size şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. O gözünüzden sakındığınız, işte ayağına taş değmediğiniz evladınız var ya, onu alıyorsunuz. Hastane, ameliyathane kapısında ben geliyorum anestezi uzmanı olarak, bana diyorsunuz ki alın bu çocuğu içeri götürün, kesin, biçin, düzeltin, uyutun, uyandırın, bana sağlıcakla geri verin. Yani bunu ben o çocuğu annenin babanın gözüne bakarak teslim aldığımdaki sorumluluğun büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Ben gideceğim, çocuğa kas gevşetici vereceğim, dakikalar içerisinde elimdeki tüpü o akciğere sokmazsam çocuğun başına gelebileceklerin tek sorumlusu benim. Ve günde 40 tane hasta da uyutsam aynı dikkatle, aynı hassasiyetle yapmak zorunda olduğum bir iş bu. Asla hata kabul etmez. Şu an çalışma saatlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki yasal süreç değil ama benim asistanlığım zamanında da öyleydi. Şu anda binlerce hekim arkadaşım da sabah 8'de başlar mesaisine, gece nöbeti varsa nöbetini tutar, ertesi gün akşam 5'e kadar yine görevinin başındadır. Gece ameliyat ettikten sonra polikliniğe gidip insani olarak şöyle bir çay kahve içeyim, sonra hastalarıma bakayım dediğinde dışarıdaki hastalar için durum işte doktora göre ne var, çay içsin kahve içsin biz burada bekleyelim olabilir ama gerçekten işin ucu böyle değil. İş ailesinde yakınında hekim olmayan, bizim çalışma şartlarımızı bilmeyen kişiler böyle düşünebilirler. Bizim amacımız bu düşünceleri yok etmek. Bir aşçı yemek yapmadan, mutfağı sevmeden aşçı olabilir mi? Doktor da insan sevmeden mümkün değil ve o sevgiyi hissetmeden bu işi
aşkla yapamaz. Yine kadın hekim arkadaşlarımdan istediğim hastalarıyla fotoğraflarını, şu fotoğrafların güzelliğine bakar mısınız? Yani insanla ilgileniyoruz. Mümkün değil. Ben 3 ay boyunca başında beklediğim yoğun bakım hastası eks olduğunda hüngür hüngür ağlayıp gözümün yaşını silip daha sonra çıkıp hasta yakınlarına söylediğimi bilirim. Tabii ki profesyonel bir iş yapıyoruz ama biz de insanız, mutlaka etkileniyoruz. Belki başka meslek grupları kilitleyip eve gelince işlerini orada bırakabilirler. Ama bizim asla böyle bir şansımız yok. Eve gelince de o hasta uyandı mı, işte ameliyattan sonra diğer hasta ayağını oynattı mı vesaire, sabaha kadar bunları düşünüyoruz. Acaba tümörün yayıldığını o hastaya nasıl düşünebilirim? Gerçekten bunlar sevgi, saygı olmadan karşılıklı yapılabilecek işler değil. Tabii hep kadın hekim grubu olduğu için kadın, erkekleri temsilen sadece eşimin fotoğrafını koyabildim. Şimdi biz dünyanın ne yazık ki düzenini bozdukça, tabiatla oynadıkça, dünya var oldukça hastalık artacak, hep olacak. Hastalık olduğu sürece de hekime ihtiyaç hep olacak. Biz sizsiz kalalım, siz hep sağlıklı olun ama sağlığa ihtiyacınız olduğunda çevrenizde Türkiye'de gerçekten çok iyi yetişmiş, kendini bu işe adamış çok fazla hekim var. Onlar sizin yanınızda olsun. Söylediği her şey, 100 yıl önce söylediği her şey tek tek vuku bulan yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kendinizi lütfen Türk hekimleriyle emanet ediniz. Biz sizler için buradayız. Biz eğer ben bugün bir kadın hekim olarak bunları anlatabiliyorsam, bilim ışığında ilerleyebiliyorsam Atatürk sayesindedir. Onun önünde saygıyla eğiliyorum. Siz de şifa aradığınızda eliniz hiç boş kalmasın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.